Merhaba. Bugün Cumhuriyet Ordusu'nun yani düzenli ordunun bir önceki bölümde Goltz tarafından dile getirilen ve Gomez tarafından betimlenen askeri teçhizat ve insan kaynağı yetersizliğine dair tarihi bilgileri genişletmek ve böylece eserin daha geniş bir zeminde anlaşılmasına olanak sağlamayı hedefliyorum. Cumhuriyet Ordusu'na dair yansıtılan bu tablo 1937 yılının Mayıs ayına aittir. Yani iç savaşın başlamasının üzerinden yaklaşık olarak bir sene geçmiştir. Burada izninizle bir takım tarihi bilgiler vermek istiyorum. İç savaşın başlangıç tarihi İspanya'da 1936 yılının Temmuz ayı olarak kabul edilir. Bunun nedeni bu tarihte Franco komutasındaki faşist kuvvetler bir darbe girişiminde bulunmuşlar. Fakat merkezi yönetimin gösterdiği direnç bu darbe girişimine engel olmuştur. Darbe girişiminin ilk etapta başarılı olamamasının nedeni faşistlerin elinde bulunan kuvvetlerin İspanya'nın tamamını ele geçirmek açısından yetersiz olmasıdır. Burada bir sene içerisindeki kuvvetler dengesindeki bu değişimin yani 1936 Temmuz ayından 1937 Mayıs ayına kadar geçen zamanda faşistlerin askeri olarak daha iyi duruma gelmelerinin arkasındaki nedenler bize eserin tarihi arka planı açısından çok ciddi bir fikir verir. Tarihçiler bunu iki başlık altında toplarlar. Bunlardan ilki Cumhuriyet yönetiminin basiretsizliği, ikincisi ise duruma uluslararası güçlerin müdahalesidir. İsterseniz bu nedenleri teker teker inceleyelim. Cumhuriyet hükümetinin gösterdiği basiretsizliklerin ilk günü darbenin ilk günü gözükür. Darbenin ilk günü Cumhuriyet hükümetinin Başbakanı Cuadradó'nun yaptığı açıklamayla meşhurdur. Başbakan onlar ayaklandıysa ben yatmaya gidiyorum diyerek aslında durumun vehametinin ne kadar farkında olmadığını göstermiştir. Ve arkasından gelen süreçte de yapılabilecek aslında birçok şey varken seferberlik ilanı dahil hükümet radyolara sansür uygulayıp bu durumu haber yapan gazetelerin matbaalarına poliste baskın yapma yoluna gitmiştir. Hükümetteki genel kanı eğer ılımlı olunur ve darbeciler tahrik edilmezse durumun düzeleceğine dairdir. Fakat Cumhuriyet hükümeti aslında elinde kaynak varken darbeyi bastırabilecek uzlaşma yoluna gitmesi, buna karşılık faşist kuvvetlerin çok sert ve tutarlı davranmaları Cumhuriyet'in kendi içerisinde dahi güvensizliği arttırmıştır. Buna karşılık ilk etapta aslında tarafsız olan asker ve polislerin de zaman içerisinde kuvvet merkezine doğru gitmelerine neden olmuştur. Bir de bütün bunların üzerine hükümetin gerçekten aslında askeri bir gerekçe yokken, kuvvetli bir gerekçe yokken başkenti Madrid'den Valencia'ya taşınması ise güvensizliği iyice arttırmıştır. Bugün için tarihçilerin üzerinde anlaştığı, hemfikir olduğu temel konulardan bir tanesi hükümetin ilk günlerde gerekli önlemleri alabilseydi aslında İspanya'nın bir iç savaş yaşamayacağı yönündedir. Cumhuriyetçi hükümetin basiretsizliğinin yanında kuvvetler arasındaki dengeyi değiştiren, kuvvetlerin dengesini değiştiren bir diğer unsur da uluslararası destektir. Franco'ya Almanya ve İtalya destek vermiştir. Darbe girişiminden hemen sonra yani Ağustos'un ilk birkaç haftasında Almanya ve İtalya'dan İspanya'ya Franco tarafına çok ciddi bir yardım gelmiştir. Buna karşılık Almanya İspanyol madenleri üzerinde bir imtiyaza sahip olmuştur. Ve Alman pilotları için İspanya İç Savaşı'nın çok ciddi bir eğitim yeri olduğundan bahsedilir. Buna karşılık 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya'nın bu yaptığı yardımlardan dolayı askeri kapasitesinin ciddi bir zaafa uğradığı konuşulur. Cumhuriyetçi tarafa ise Sovyetler Birliği destek olmuştur. Fakat gelen yardımlar Almanya ve İtalya'nın yaptığı yardımlardan çok düşüktür. Yarısına yakın bir miktardır. Ve ilk yardımın gelişi Ekim ayının sonlarına doğrudur. Dolayısıyla Cumhuriyetçi tarafı çok ciddi bir fayda sağlamamıştır. Buna karşılık bu yaptığı yardımlara karşılık Sovyetler Birliği İspanyol altınlarını rehin olarak almıştır. Gönderdiği silahlar 19. yüzyıldan kalmadır ve Stalin'in bu silahlara biçtiği fiyatlar fahiştir. İşte anlatılan bu iki nedenden dolayı Goltz'un saldırıyı düzenlediği tarihte kuvvetler dengesi
ciddi biçimde faşistlerin lehine dönmüştür. Burada şunu belirtelim ki Cumhuriyet hükümeti her ne kadar Cumhuriyet ismini kullansa da aslında devrimci bir hükümettir. Yani İspanya İç Savaşı sırasında yaşananlar aslında Rus devriminden sonra 1917 Bolşevik devriminden sonra Rusya'da yaşanan iç savaşı andırır. Fabrikalara, kolektiflere devredilmiş, işçi örgütlerinin yönetimine bırakılmıştır. Bu açıdan baktığımızda aslında Sovyetler Birliği'nin daha fazla destek vermesi beklenebilir bir şeydir. Fakat Sovyetler Birliği hükümete bu desteği vermemiştir. Burada en sonunda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. Stalin net olarak İspanya'da devrim olmasını istememiştir. Bunun gerekçesi ise Stalin'in yürüttüğü uluslararası politikadır. Stalin İspanya'da olası bir devrim durumunda İngiltere ve Fransa'nın daha fazla Hitler'e yanaşacağını biliyor. Bundan dolayı da bunun sonucu olarak da Sovyetler Birliği'nin hedef tahtasına oturacağını görebiliyordu. Bundan dolayı İspanya'da bir devrim olmasını ve Cumhuriyet hükümetinin bu savaşı kazanmasını istememektedir. Aynı şekilde İngiltere ve Fransa'da tarafsızlıklarını ilan etmişler ve örtülü olarak Franco'yu desteklemişlerdir. Yani Franco'nun kaybetmesi halinde, İspanyol hükümetinin kazanması halinde onlar da aynı şekilde Hitler'in hedef tahtasına oturacaklarından korkmaktadırlar. Yani Avrupa'nın göbeğinde seçilmiş bir hükümet bütün Avrupa devletlerinin desteklediği bir savaş sonucu hükümetten indirilmiştir. Dönemin İngiltere Başbakanı bir adım daha ileriye giderek Avrupa'da komünistleri görmektense Hitler'i görmeyi tercih ederim demiştir. Ki kaderin cilvesidir ki 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Fransa baştan başa Hitler tarafından işgal edilirken İngiltere'de işgalin ucuna kadar gelmiştir. Bugün Cumhuriyet ordusunun bir senenin sonunda nasıl bu kadar teçhizattan ve insan kaynağından yoksun hale geldiğinin tarihi arka planı üzerine konuşmaya çalıştım. Bu video serisi devam edecek. Lütfen beni takip edin. Görüşmek üzere.